O kadar kısa sürede bütün her şeyiniz film şeridi gibi gözünüzün önünden geçiyor zaten. Her yıl binlerce kayıp veriyoruz. Trafik kazalarında dünyada ilk 10'dayız. Camdan akünün fırladığını görüyorum zaten, patladığını. Trafik kazaları bütün gelişmiş ülkelerin en büyük sorunlarından biri. Pakistan üzerinden Afganistan'a giriş yaptık. Sel sularının etkisiyle Muğla Marmaris'teyiz. Müsilaj. Operasyon yapılacak. Buradan da alevler yükselmeye başladı. 2021'de 430 bin aşkın kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2400 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi yaralandı. İlk sırada İstanbul yer alıyor. Türkiye'deki trafik kazalarını ileri sürüş teknik uzmanı Yiğit Dedeoğlu'yla konuştuk. Maalesef sürücülerimizin eğitim eksiklikleri var. Aynı şekilde denetim sorunları var. Öncelikle bunların giderilmesi gerekiyor. Tabii ki trafik kazaları ağırlıklı olarak sürücü faktörlü maalesef. Daha doğrusu insan faktörlü. Buradaki en büyük oran tabii ki sürücülere görev düşüyor. Sürücülerin kusurlu olduğunu görüyoruz. En sık yapılan sürücü hatalarının başında trafiğe uyum sağlayamamak, hava şartlarını dikkate almamak ve araç hızını ayarlayamamak geliyor. Kavşaklarda çeşitli öncelikler vardır. Sürücülerin uyması gereken trafik kuralları vardır. Fakat bizde genelde sürücüler trafik kurallarına riayet etmek yerine kendilerini ön planda hissederler ve öncelik kendine tanırlar. Burada çok fazla bu kusurları görüyoruz. Tabii ki burada eğitim eksikliğini de görebiliyoruz. Çünkü sürücüler trafik kurallarını bilmediği gibi maalesef trafik işaret ve işaretçilerine de uymuyor. Özellikle bu kavşaklarda bunun sorununu çok fazla yaşıyoruz. Tali yoldan ana yola kontrolsüz çıkışlar söz konusu oluyor. Dönel kavşağa öncelik vermeyen sürücüler söz konusu oluyor. Bu istatistiki, TÜİK'in verdiği istatistiki verilerde bu başlık altında maalesef bundan dolayı bu kazaları görebiliyoruz. Rampa aşağı inerken normal olarak yol hakkı benim olduğunu ben biliyorum. Ama kamyonlar gelirken ana yola gelip yol hakkı benim olduğu için ben arabayı görüyorum. Ben bilinçli olarak yol veriyorum, duruyorum. Ama kamyoncu orada duruyor, tekrar kısa bir süre sonra yola çıkıyor. Ana yola çıkıyor. Ana yola çıktığında da çaprazında, yolda tam çapraz bir şekilde kalıyor ve arabayı stop ettiriyor. O anda da ben tabii hızımı almış bulunuyorum. Sağ tarafa kaçsam, yani kısa sürede karar vermem gerekiyor. Sağ tarafa kaçsam taş duvar var. Taş duvara muhtemelen kafa üstü, yani tavan olarak vuracağız. Sol tarafa kaçsam dereye uçmamız gerekiyor. Onu da göze alamam. En iyi çözüm benim solumla kamyonun sol tarafını birbirine çarpıştırmak olduğuna karar verdim. 5 santimlik bir mesafeyle kurtaramadım. Direkt lastiğe vurduğum için. Orada aldığımız bir darbe havaya kalkıp havada tekrar takla atıp kamyonla aynı yöne düşmemiz. Aracın içindekileri çıkarmayı düşündüm ilk önce. İlk düşündüğüm o. Yani nasıl diyeyim, soğukkanlılık derecesine bakarsanız 10 üzerinden 9 denilebilir. Yani 9'un altı mümkün değil. Neler yapmamız gerekiyor bu kazaların önüne geçmek için? Nasıl bir sürüş tekniği uygulamamız gerekiyor? En çok kaza sebeplerinden biri de zaten sürüşümüzü hava şartlarına ve yol şartlarına uyduramamaktan ötürü meydana geliyor. Hızımızı mevcut hava şartlarına bağlı olarak değiştiremiyoruz maalesef, değiştirmiyoruz. Çünkü riskleri öngörmüyoruz. Sürücülerin yağışlı havalarda buna göre sürüşünü değiştirmesi, düzenlemesi gerekiyor. Örneğin kuru bir zeminde en ufak bir yağmur çiselemesi bile çok ciddi derecede kayganlık oluşturur ve sürücülerimiz kuru zeminde olduğu gibi devam ediyor sürüşüne. Maalesef donanımlı sürücülerimiz yok. Eğitim anlamında yine burada bir açığımız olduğu görünüyor. Sürücülerin böyle durumlarda hava şartlarını baz alarak sürüşlerini değiştirmeleri gerekiyor. Örneğin karlı zeminlerde daha yumuşak hamleler yapmaları gerekiyor. Direksiyon manevraları olsun, gaz hareketleri olsun, fren hareketleri olsun. Hatta manuel araçlarda vites değiştirmede ayağımızı debriyajdan kaldırma hareketimizin bile çok daha yumuşak olması gerekiyor. Yani sürüşümüzü optimize edeceğiz, yumuşatacağız. Kış şartlarında, karlı zeminlerde buna dikkat edeceğiz. Tabii ki karlı zeminlerden bahsetmişken yine tabii soğuk hava dalgaları geliyor. Kış ayının içerisindeyiz. Kış ve kar yine her an kapıda olabilir. Sürücülerimizin donanımlı bir şekilde trafiğe çıkmasını tavsiye ediyoruz her şeyden önce. O kadar kısa sürede bütün her şeyiniz film şeridi gibi gözünüzün önünden geçiyor zaten. Trafik kazaları bütün gelişmiş ülkelerin en büyük sorunlarından biri.